Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kıtır kıtır hamuruyla deneyen herkesten tam puan alan şeftalili tart hazırlayacağım. Bu lezzetli tatlının en önemli özelliği hamurunun el değmeden rondoyla kolay bir şekilde hazırlanıyor olması. Una veya yağa hiç dokunmadan çok pratik bir şekilde tatlımızı hazırlayabileceğiz. Dilerseniz sadece şeftaliyle değil, canınızın istediği tüm meyvelerle yapabileceğiniz bu enfes tatlının yapılışına başlayalım. Öncelikle rondoya küp küp doğradığımız 200 gram tereyağı veya margarini alalım. Ardından 2 su bardağı un, 1 çimdik tuz ve 2,5 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek rondoyu çalıştıralım. Bu aşamada kullandığımız tereyağının soğuk olması önemli, aksi halde hamurumuz piştiğinde istediğimiz kıtırlıkta olmayacaktır. Ayrıca rondonuz yoksa hiç sorun değil, elinizin sıcaklığı yağ geçmediği sürece bir çatal yardımıyla da hamuru karıştırabilirsiniz. Hamur toparlandıktan sonra tezgaha bir streç filmi açalım. Üzerine hamuru koyarak saralım ve buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim. Bu sırada üzeri için kullanacağımız meyveleri hazırlayabiliriz. Ben 3 adet şeftali kullanıyorum, ancak siz damak zevkinize göre mevsimindeki farklı meyveleri de kullanabilirsiniz. Özellikle elmalı veya çilekli hazırlamanızı da tavsiye ederim. Dilimlediğimiz şeftalilerin üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı toz şekeri serperek tatlandıralım. Tezgaha bir tane pişirme kağıdını açalım ve buzdolabında soğuyan hamuru üzerine yerleştirelim. Ardından hamurun üzerine bir pişirme kağıdı daha yerleştirerek hamuru merdane ile açmaya başlayalım. Kullandığımız pişirme kağıtları sayesinde hem hamuru daha kolay açacağız hem de tepsiye kırılmadan rahatlıkla yerleştirebileceğiz. Gördüğünüz gibi ben hamuru dikdörtgen şeklinde açıyorum ama siz dilerseniz yuvarlak tart da hazırlayabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra üzerindeki pişirme kağıdını alalım ve şeftalileri dizmeye başlayalım. Bu aşamada hamurun kenarlarını içe doğru katlayacağımız için 2-3 parmak kadar kenarlarda boşluk bırakmaya dikkat edelim. Meyveleri dizdikten sonra hamurun kenarlarını içe doğru katlayalım. Bu aşamada hamur kırılabilir, hiç merak etmeyin. Spatulanın ucu ile hafif hafif bastırarak tekrardan şekillendirebilirsiniz. Katladığımız hamurun kenarlarına daha güzel kızarmaları için bir adet çırpılmış yumurta sürebilirsiniz veya yumurta kullanmak istemezseniz şeftalilerin suyunu bir fırça yardımıyla hamurun kenarlarına sürebilirsiniz. Hamurun kenarlarına ve şeftalilerin üzerine toz şeker serperek fırın tepsisine alalım. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmeye bırakalım. Şeftalili tartımız hazır. İster sıcak sıcak, isterseniz de ılıdıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Mis gibi kokusu ve kıtır kıtır hamuruyla tadına doyamayacağınız bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tercih ettiğiniz meyveye göre yanında dondurma, karamel sosu veya çikolata da ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Yapılışı oldukça pratik olan bu nefis tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklemeyi unutmayın. Ayrıca yine fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. Videolu tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoya vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.